Saten Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz videolarımın altındaki kırmızı yazılı abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olabilir ve örgülerimi, videolarımı her zaman sizler de takipte kalabilirsiniz. Bugünkü örgü anlatımında ise çok harika bir patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. İki şişle örülen babet patik modeli gerçekten çok kolay ve ayakta da çok güzel duran bir model oldu. Hiçbir yerde görmediğiniz bir model. Mutlaka görüş ve yorumlarınızı bekliyorum. Sizler de eminim çok beğeneceksiniz ve çokça yapacaksınızdır bu modelden. Gerçekten çok kolay ve ayakta da çok güzel duruyor. Tam böyle ayakkabı gibi bir patik modeli oldu. Özellikle ilk defa örgüye başlayanların bile kolaylıkla yapabileceği bir model. Şöyle ayaktan çıkarıp sizlere göstermek istiyorum. Bakın kendiliğinden bu şekli alıyor patiğimiz. Bakın burası taban kısmı. Aynı ayakkabı gibi böyle giyiliyor patiğimiz. Gerçekten çok güzel bir model oldu. Böyle kalıp gibi kendiliğinden şekliyle giren bir patik modeli. Bakın böyle 26 ilmekle başlıyoruz. Şöyle şu kısımda giden 2 tane düz ilmeğimiz var. Böyle patiğimizin örgüsü boyunca böyle ilerliyoruz. Şu haroşa sıraları 76 diş haroşa sırası olunca örgümüzü bitirip patiğimizi dikip bu hale gelmiş oluyor. Bakın böyle patiğim 36, 37, 38 ayak numaralarına kadar olur. Diğer ayak numaraları için haroşa sıralarında artma eksiltme yaparak sizler de uygulayabilirsiniz. Böyle giymesi de gerçekten çok rahat bir model. Modelim için gerekli malzemelerim böyle tek renk bir patiklik ipe ihtiyacım var. 3 mm şişe ihtiyacım var. Bir de iğne ve tığa ihtiyacım var. İğneyi dikmek için kullanacağız. Tığımızla ise bu puf çiçeğimizi yapımında kullanacağız. Patiğimiz bu şekilde. Dediğim gibi mutlaka görüşlerinizi bekliyorum patiğimiz için. İnşallah sizler de bolca çokça yaparsınız. Şimdi modelimizin yapımına başlayalım. Evet, patiğimin yapımına 26 ilmek atarak şişime başlıyorum. İlmeklerimi bu şekilde atıyorum. İpi boynuma atarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Böyle şişime 26 tane ilmeğimi atıyorum. Şişime 26 tane ilmeğimi attım. Şimdi ilk ilmeğimi her zaman örmeden alıyorum. Diğerlerini böyle ters olarak örüyorum. Burası örgümün arka yüzü. Böyle ilmeklerimi son bir ilmek kalana kadar ters olarak örmeye devam edeceğim. Son ilmeğime geldim. Onu da böyle düz olarak örüyorum. Son ilmeğimi her zaman düz, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şu an örgümün ön yüzüne geçtim. Örgümün ön yüzünde modelimi kuracağım. 2 tane ilmeğimi düz olarak öreceğim. Şimdi böyle en sondan 10 ilmek kalana kadar böyle ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 16 tane ilmeğimi böyle öreceğim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. Bu şişimde şimdi 16 tane ilmeğim var. Burada 2, 4, 6, 8, 10 tane ilmeğim var. Buradan şimdi sıradaki 1, 2. 2 tane ilmeğimi düz ördüm. Geri kalanları geriye 8 tane ilmeğim kaldı. 7 tanesini ters, en sonu 8. ilmeği düz örüyorum. En son ilmeğimi düz ördüm. Bakın burada 16 tane ilmeğimi örerek geldim. 17 ve 18. ilmeğimi ikisini böyle düz olarak ördüm. Sonra geriye kalan 8 tane ilmeğim var. 7 tanesini ters, en son ilmeği düz ördüğüm için en sonuncuyu düz ördüm. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzünde ilk ilmeği örmeden alıp diğer ilmeklerimi böyle ters olarak örüyorum. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi tekrar örgümün ön yüzüne geçtim. Burada şu ortada giden 2 tane düz ilmeği örgümüz boyunca hep düz olarak öreceğiz. Ön tarafta düz, arkada tüm ilmekler ters. Sadece ön yüzde şuradaki 2 tane ilmeğimiz hep düz olarak ilerleyecek. Şimdi bir kez daha tekrar edelim.
ikinci diş haroşa sırasını örüyoruz. Şimdi 16 tane ilmeğimi bu şişime örerek alacağım. Haroşa sıralarını örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ilmekleri ters örerek oluşturuyorum ben. Şimdi 2 tane düz ilmeğime geldim. 1 2 2 tanesini düz olarak ördüm yine. Geriye kalan 8 ilmeğimi örüyorum. Böylece ikinci diş haroşa sırasını da tamamlamış oldum. Bakın böyle. Şimdi böyle hep bu şekilde ön tarafta bu iki ilmeği düz olarak öreceğiz. Arkada tüm ilmeklerimiz böyle ters olarak ilerleyecek. Böyle toplamda 75 diş haroşa sırası olana kadar örelim. Bu kenardan da sayabilirsiniz. Bu kenardan da sayabilirsiniz. Şu an 2 diş haroşa sırası örmüş olduk. Toplam 75 diş haroşa sırası örelim. Evet, bakın böyle toplam haroşa sıralarımı saydığımda 75 diş haroşa sırası saydım. Şöyle örgümün ön yüzünden sayıyorum. Bakın şöyle şu sıralarımızı sayıyoruz. Böyle toplam 75 diş haroşa sırası ördüm. Daha büyük küçük ayak numaraları için örmek isterseniz bu sıra sayılarında 1-2 eksik fazla yapabilirsiniz. Şimdi örgümün ön yüzündeyim ve 76. diş haroşa sırasını örerken ilmeklerimi kapatacağım ve patiğimin örgüsünü bitirmiş olacağım. Burada ilmeklerimi kapatırken 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe geri alıyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. Tekrar 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. Bakın böyle tüm ilmekleri aynı işlemi uygulayarak ilmeklerimizi sıra sonuna kadar kapatalım. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da şöyle 2 defa böyle ters olarak ördüm. Şimdi ilmeğimi burada keseceğim. İlmeğim diyorum, ipimi şöyle keseceğim. Şöyle ilmeğimizi çekelim ve patiğimizin örgüsünü tamamlamış olduk. Şimdi dikim aşamasına geçelim. Evet, iğneme ipimi geçirdim. Patiğimin şimdi şöyle tersini çeviriyorum. Bakın ikiye katladım. Bakın şu az olan taraftaki, burası taban kısmı olduğu için burayı dikeceğiz. Dikmeden önce şöyle ilmeklerimi alıyorum. Bakın şöyle bir ilmek atlayarak alıyorum. Burada bir büzme işlemi yapacağım. Şöyle karşılıklı tutalım kanatlarımızı. Eşit oldu. Şimdi şöyle alalım. İpimin ucunu düğümlememiştim. Burada şöyle bir büzme işlemi yaptım. Ve burada herhangi bir sivriliği önlemiş olduk. Bakın. Burası yuvarlak bir geçiş yapmış olduk. Burası parmak uç kısmı. Şimdi buradan sonra burası patiğimizin tabanıydı. Böyle dikiyoruz. İlmeklerimizin şöyle iç taraflarından karşılıklı batarak alıyorum. Ben böyle dikiyorum. Sizler nasıl daha kolay dikiyorsanız, nasıl daha güzel geliyorsa size o şekilde dikebilirsiniz. Böyle dikerek böyle dikelim, gelelim şu kısma kadar dikelim. Evet, patiğimizi şöyle başlayarak şu kısma kadar diktim. Bu iplerimizi böyle tığımızla patiğimizin içine böyle bu şekilde çekerek böyle saklayabilirsiniz. Böyle şöyle çevirdiğimizde bakın şöyle çevirelim. Bakın böyle. Şimdi şu kısımda da bir büzme işlemi yapacağız. Şu taraf patiğimizin ön tarafı olacak. Bakın şöyle şu tarafı. Burada ben 22 tane ilmeğe bu işlemi uyguladım. Şöyle iğnemde ipim var. Şöyle şuradan şöyle işaret koyduğumda sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Şöyle bir geriden başlayalım.
Şöyle böyle iğnemizi batırarak işaretliyorum ki ben hani tam 22 tane ilmek oluyor mu olmuyor mu ona bakıyorum. Burada göz kararı bu işareti koyuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tam 22 tane ilmeğim var. Böyle bu ayarlamayı göz kararı yaptım ben. Bakın şöyle. 22 tane. Bakın şöyle şurada sıramız var. İlmek diyorum. Kusura bakmayın. Şöyle şu 22 haroşa sırasından itibaren büzeceğim. Şuradaki 22 tane haroşa sırasını büzeceğim. Şimdi bakın buradan iğnemi çıkardım. Şöyle başlıyorum. Yine ilmeklerim böyle tek tek atlayarak gidiyorum. Bakın. Şöyle bunu yine ters tarafından yapalım biz. Şöyle tersini çevirelim. Böyle tekrar şöyle sayalım. Ben tekrardan sayıyorum. Evet saydım, yine işaretimi koydum. Şöyle bakın şu iç taraftaki ilmekleri alıyorum. Şöyle bir atlayarak. Şöyle. Bakın bir atlıyorum, bir sonrakini alıyorum. Bir atlıyorum, bir sonrakini alıyorum. Bir atlıyorum, bir sonrakini alıyorum. Yine bakın böyle eşit miktarda olacak. Bir kez daha. Şöyle alıyorum. Bu kısmımızı şöyle büzeceğiz. İpimizde şöyle bir büzme işlemi yapalım. Bakın böyle. 2 defa bağladım. Burada bir büzme işlemi yaptım. Şimdi böyle iplerimi kopartabilirim artık. Şöyle burada ipimi kopartıyorum. Bu ipimizi tığla iç kısma gizleyebiliriz. Bakın şöyle patiğimi çevirdiğimde şöyle bir görüntüsü olacak. Bakın böyle. Şu şekilde. Buraya da bir tane ben puf çiçek yapıp diktim. Bakın şöyle. Evet bakın böyle birlikte örmüş olduğumuz patiğimizi de manken ayağımıza giydirdim ben. Şöyle. Buraya puf çiçek de yapabilirsiniz. Böyle püskül de yapabilirsiniz. Kurdale de yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Bir tane inci boncuk da yapabilirsiniz. Böyle sade haliyle de güzel. Bakın böyle. Puf çiçek yapmak isterseniz eğer Gülümseten Marifetler puf çiçek yapımı diye yazarsanız karşınıza çıkan ilk videodan izleyerek sizler de yapabilirsiniz. Sonrasında bu puf çiçeğimizi de patiğime diktim ben. Böyle İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş oluruz. Şu kısmını ne kadar büzeceğinizi böyle manken ayağınıza giydirerek ya da kendi ayağınıza giyerek de ölçebilirsiniz. Ben böyle 22 diş haroşa sırasını büzmüş oldum. Tam böyle ortadan ayarlayarak. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.